Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sayı sistemlerini anlatacağım. Haydi başlayalım. İlk olarak sayı sistemleri nedir? Bununla başlayalım. İnsanlar yaşam boyunca sürekli bir şeyleri sayma ihtiyacı duydular. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da sayı sistemleri ortaya çıktı. Sayımlar ilk olarak eski devirlerdeki insanların yağmur yağmadığı her bir güne çizik atmasıyla kullanılıyor. Bu çizikleri tek tek sayma işlemi zor ve oldukça zaman alacağı için çeşitli disiplinlerde sayı sistemleri meydana geliyor. Sayı sistemlerini biz bilgisayar ve bilgisayar programlama dilleri özelinde anlatacağız. Buralarda da 4 farklı sayı sistemi kullanılıyor. Desimal sayı sistemi, onlu, binary sayı sistemi, ikili sayı sistemi, oktal, 8'li ve hexadesimal 16'lı sayı sistemleri bilgisayar ve bilgisayar programlama dillerinde kullanılıyor. Sayı sistemlerini ifade eden değerler söz konusu sayı sisteminde kullanılan rakam sayısını göstermektedir. Yani burada tabloda gördüğünüz gibi binary sayı sisteminde 2 tane rakam kullanılıyor. Bunlar 0 ve 1. Oktal sayı sisteminde 8 tane 0 ve 7 arasındaki rakamlar. Desimal sayı sisteminde de bildiğiniz gibi 0 ve 9 arasındaki rakamlar. Hexadesimal sayı sisteminde ise 16 tane sembol kullanılıyor. Bunlar 0 ve 9 arasındaki rakamlar ve bunlara ek olarak A, B, C, D, E ve F harfleri. Bunların desimal karşılığı ise 10 sırasıyla 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayıları oluyor. İlk olarak desimal sayı sistemiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi günlük hayatımızda en sık kullandığımız sayı sistemi. Burada birazcık basamak kavramını anlatmak için 543 sayısını bir ayıralım teker teker. Bildiğiniz gibi birler basamağının rakamsal değeri 3. Bunu 0. bit yani biraz sonra daha detaylı anlatacağım ama burada 10 üzeri 0 ile çarpıyoruz birler basamağını bulmak için. Yine aynı şekilde onlar basamağı için 4 ile 10 üzeri 1'i çarpıyoruz. Yüzler basamağı için de 5 ile 10 üzeri 2'yi çarpıyoruz. Bu ondalık kısımda ise giderek azalıyor. İlk olarak 2 ile 10 üzeri eksi 1'i çarpıyoruz ve 1 ile 1 sayısı için de 1 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarpıp bütün bunları topladığımız zaman 543.21 sayısını elde ediyoruz. Binary sayı sistemine geçtiğimizde ise biliyorsunuz bilgisayarlar elektronik devrelerden oluştuğu için binary sayı sistemini kullanıyorlar. Makine dilinde 0 ve 1 rakamları kullanılıyor. Elektronik devrelerde 0 voltaj düşüğü, 1 ise voltaj yüksek durumunu temsil ediyor. Burada yine biraz önceki gibi basamak olarak ayırırsak buradaki binary olarak yazılan sayımız ilk olarak sağdan incelemeye başlayacağız en düşük bit olarak. Burada 0. bitimizin rakamsal değeri 0. Bunu binary sistemde olduğumuz için 2 ile 2 üzeri 0 ile çarpıyoruz. 1. bitimizin rakamsal değeri 0. Bunu da 2 üzeri 1 ile çarpıyoruz. Burada 2. bitimizin rakamsal değeri bit. Bunu da 2 üzeri 2 ile çarpıyoruz ve sonuç olarak bir desimal sayı elde ediyoruz. İkili sayı sistemini biraz daha detaylı olarak incelersek integer ve floating sayılardan meydana geliyor. Integer'ları inceleyecek olursak unsigned ve signed olarak sınıflandırabiliyoruz. Burada unsigned tam sayı türü 0 ve daha sonrasını temsil ediyor. Signed tam sayı türü ise pozitif ve negatif sayıları kapsıyor. Bunları detaylı olarak biraz sonra işleyeceğiz. Şimdi burada ikili sayı sistemini biraz daha detaylı inceleyelim. İkili sayı sisteminde burada gördüğünüz her bir rakam bize bitleri temsil ediyor. Yani her bir rakamımız bir bit. Ve bu bitlerin de kendi aralarında bir isimlendirmesi var. 4 bite biz nibble diyoruz. 8 bite byte diyoruz. Bu en sık kullanılan. 16 bite word diyoruz. 32 bite ise double word diyoruz. Ve burada da bilmemiz gereken, karıştırmamız gereken daha doğrusu buradaki ilk least significant digitimiz, en düşük değerli digitimizin 0. bit olduğunu bilmemiz lazım. Bu 1. bit değil, 0'dan başlıyor. 0. bitimiz. Bu bitimiz ise 2. bit değil, karıştırmayın, bu 1. bitimiz oluyor. 0. bitlerimiz ve 0. bitimiz ve 1. bitimiz bu şekilde.
Bunlara ek olarak söylememiz gereken biraz önce signed ve unsigned tam sayı türlerinden bahsetmiştik. Burada eğer ki tam sayı türümüz unsigned ise bu işaret biti olmuyor. Yani bunun bir değeri oluyor. Basamaksal olarak değeri oluyor. Yani bunun değeri 1 çarpı 2 üzeri 31 oluyor. Eğer ki unsigned türde inceliyorsak. Ama eğer signed türde inceliyorsak işaret biti işin içine giriyor. Bizim burada most significant digitimiz işaret bitimiz oluyor. Yani bunun bir basamaksal olarak değeri olmuyor. Burada işaret bitimiz eğer 1 ise negatif, 0 ise pozitif oluyor. Yani burada 1 verilmiş. Bizim bu sayımız negatif bir sayı. 0 olsaydı pozitif bir sayı olacaktı. Tam sayı türlerimizi biraz daha detaylı inceleyelim. İlk olarak işaretsiz ikili sayı sistemiyle başlayalım. Burada gördüğünüz gibi biraz önce bahsettiğim gibi bütün bitlere 1 verdiğimiz zaman bunların da desimal değerlerini burada görüyorsunuz. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve 128. Burada most significant digitimizin bir değeri var. Ve bu değerlerin hepsini topladığımız zaman da 255 sayısını elde ediyoruz. Burada söylememiz gereken şeylerden bir tanesi de burada 8 bit kullanılıyor ve bu 1 byte temsil ediyor. Bunu yazılı programlama dillerinde şöyle ifade edebiliriz. 1 byte'lık veri türümüz maksimum 255 değerini alabilir. Yani biz burada maksimum olarak o değişkene 255 sayısını atabiliyoruz 1 byte'lık değişkene. Minimum olaraksa bildiğiniz gibi hepsine 0 verirsek 0 olacak. 0 ile 255 arasında 1 byte'lık veri türünde sayıları saklayabiliriz. Peki 2 byte olsaydı 2 byte da 16 bit demek. 16 tane bunların yanına ekliyorum şu anda. 8 tane daha 1 eklerdik. Bu da bize 65.535 sayısını veriyor. Yani 2 byte'lık bir veri türümüz 0 ile 65.535 sayılarını tutabilir. İkili sayı sisteminde bazı işlemlerimiz var. İlk olarak 1'e tümleme işlemi. Bu kolay bir işlem. 0 yazan bit yerine 1 yazan bit yerine 0 yazıyoruz. Değilini alıyoruz direkt. Burada gördüğünüz gibi sayımız bu. Bunun bütün bitlerinin tersini aldığımız zaman ortaya bu çıkıyor. 2'ye tümleme işlemi ise sayının 1'e tümleyeninin bir fazlasıdır. Burada sayımızın 1'e tümleyeni şuydu. Bunu tekrar yazıyorum. Buna 1 ekleyeceğiz. Binary sayı sisteminde çalıştığımız için 1 ile 1'i topluyoruz. 0 elde var 1. 0'a 1 ekliyoruz 1. Kalanları aynı şekilde yazıyoruz. Yani bizim şu sayımızın 2'ye tümlenen hali bu oluyor. Bunun kısa yolunu gösterecek olursak ilk olarak sayımızı buraya tekrar yazalım. Sayımız buydu. 2'ye tümleme işleminin kısa yolunu anlatıyorum şu anda. Burada ilk olarak sağdan başlıyoruz ve 1'i görene kadar aynısını yazıyoruz. Yani burada 0 yazdık, 1'i gördük, yine 1'i yazdık. Ve kalanların tersini alıyoruz. Yani 0 iken 1 koyuyorum, 1 iken 0 koyuyorum. Yani burada gördüğünüz gibi ortaya çıkan sayı bu ve bu ikisinin aynı olduğu gözüküyor. Bu daha kısa, daha pratik bir yol. Peki biz 2'ye tümleme işlemini neden kullanıyoruz? Onda da işaretli sayı sistemleri için kullanıyoruz. Yani burada işaretli sayı sistemlerini anlatayım ilk olarak. İşaret bitimiz gördüğünüz gibi 0 ise pozitif, 1 ise negatif. Burada da söylediğimiz gibi bunların bir basamaksal değeri yok. Sadece işareti temsil ediyor. Burada artı 90 sayımız var. Burada gördüğünüz gibi basamakları açacak olursak burası neydi? 2 çarpı 2 üzeri 1'di. Yani 2. 8, 16 ve 64. Bunların topladığımız zaman 90 sayısını elde ediyoruz. Yani burası bize 90'ı verdi. Most significant digitimiz ise artı işareti olduğunu gösterdi. Artı 90 oldu. Biz biraz önce 2'ye tümleme işlemini anlatmıştım. Burada yine bu sayının 2'ye tümleyenini aldığımız zaman yine alırsak 0'ı gördük, 1'i gördük, 1'i gördükten sonra üsttekinin tersini alıyoruz. 0 iken 1 oluyor, 1 iken 0 oluyor, 1 iken 0 oluyor. Bu şekilde bir sayımız ortaya çıkıyor.
Bu sayımız bizim eksi 90'ı temsil ediyor. Yani ikiye tümleme işlemini pozitif sayıları negatife çevirirken kullanıyoruz. Şimdi bir de biz bir örnek yapalım. Artı 35 sayısını nasıl binary olarak yazılabilir onu da gösterelim. Şimdi ilk olarak artı 35 bizim pozitif olduğunu gösteriyor. Yani bizim most significant digitimiz 0. Biz bunu 1 byte'da yazmak istiyoruz. Yani 8 tane bit kullanacağız. Şimdi burada 35 sayısını incelediğimiz zaman burada sıfırdan sonraki en değerli bitimiz 6. bitimiz. Yani buradan 2 üzeri 6 değerini alıyoruz maksimum. Biz 35 sayısını elde etmek istediğimiz için bu bitimizi sıfırlıyoruz. Daha sonrasında 5. bitimiz 32. Desimal olarak 32'yi birlersek desimal olarak 32 elde edeceğiz. Bu yüzden buna 1 veriyoruz. Bir sonraki bitimiz 16 değerinde 0 koyduk. Çünkü 16 eklesek 48 olacaktı. Bir sonraki bitimiz 8 değerinde yine 0 koyduk. 4 değerinde yine koyduk. Çünkü 32'yi bulduk. Bizim buraya artı 3 eklememiz lazım. Buradaki bitlerimizde birinci bitimiz 2 üzeri 1 yani 2 değerindeydi. Burayı birledik. 2 değerini aldık. 0. bitimiz 2 üzeri 0 1 değerindeydi. Burayı da birledik ve 1 değerini aldık. Topladığımız zaman 35 sayısını elde ettik. Bu şekilde yazımını görebilirsiniz. Şimdi ise ikiye tümleme işlemi yapalım ve eksi 35'i elde edelim. Yani eksi 35'i nasıl elde edeceğiz aslında soru bu. Şimdi ilk olarak tabii bunu biliyoruz. Most significant digitimiz 1 olacak. Çünkü negatif bir sayı. Burada biraz önce ne demiştik? İlk 1'i görene kadar ilk 1'i gördük. Aynısını yazdık. Sonrasında tersini alıyoruz hepsinin. Burada da eksi 35 sayımız ortaya çıkıyor. Umarım anlamışsınızdır. Mantığı basit bir işlem. Şimdi sayı sistemlerini incelemeye devam edelim. Hexadesimal sayı sistemi diğer sayı sistemlerinden farkı harf kullanılıyor bu sayı sisteminde. Burada daha çok daha pratik ve kısa olması için kullanılıyor ve gömülü sistemlerde daha sık kullanılan bir sayı sistemi. Burada gördüğünüz gibi biraz önce de anlatmıştık. A, B, C, D, E, F harfleri geldi. Bunların desimal olarak değerleri 10, 11, 12 ve 15'e kadar. Burada da bunu basamaksal olarak açtığımız zaman ilk olarak 1 çarpı 16 üzeri 3. Çünkü 16'lı sistemdeyiz ve 3. bitte olduğu için 16 üzeri 3. A harfi 10 sayısını temsil ediyor. Onu da 16 üzeri 2 ile çarpıyoruz. Oktal sayı sistemine geçtiğimiz zaman ise bu da mantığı aynı. 4753 sayısını oktal olarak yazılmış. 4 çarpı 8 üzeri 3. Bu sefer 8'li sistemde olduğumuz için 8'in katlarıyla çarpıyoruz. 8 üzeri 3, 7 ile 8 üzeri 2 ve benzeri şekilde çarpıp desimal olarak buluyoruz. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.